Değerli izleyicilerimiz, aşılama Avrupa'nın pek çok noktasında istenildiği gibi gitmiyor. Pek çok ülkede %50 oranında kalmış vaziyette. Bu nedenle pek çok ülke aşılamayı teşvik etmek için kampanyalar yapıyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz pek çok ülkede para vermeye hazırlanıyor. Yine beni takip edenler bilir, bu ekrandan anlatmıştım. Şu anda Almanya'da Federal Meclis'te bu konuyla ilgili milletvekilleri aşı olmayanlara 1000 euroya kadar bir promosyon çeki, hediye çeki verilmesi durumunu tartışıyorlar. Avusturya'da da şimdi enteresan bir uygulama var. Aşı olmak istemeyen gençlere 100 euro değerinde disko çeki, evet disko çeki vermeye hazırlanıyorlar. 25 yaşın altındaki kişilerin aşı olma oranı Avusturya'da çok düşük. Bu nedenle Avusturya Federal Hükümeti disko çeki ve alışveriş çeki olarak 100 euro değerinde bir çekin gençlere verilmesini gündeme getirdiler. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Ancak şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerim. Bu tür çekle, yemekle, sosisle, işte mangalla bilmem neyle insanlara bu tür bir yaklaşımda bulunmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanları eğer bunu yapacağınıza bilinçlendirme yoluna gidip, yani insanlara hamburger ısmarlayarak, değerli izleyicilerim, Almanya'da yaşandı bu. Almanya'nın Türingen eyaletinde yaşandı. İnsanlara hamburger sözü verdiler, ısmarladılar. Günde yaklaşık 140 kişinin aşı olduğu bu hamburgerin ısmarlandığı bölgede 250 kişi o aşılama merkezine gitti ve aşı oldu. Şimdi ben bunu doğru bulmuyorum. Bu insanlık onuruna yakışan bir yaklaşım değil. Sağlıkla ilgili bir konuda insanlara hamburger ısmarlayarak ya da 100 euro disko çeki vererek ya da 1000 euro alışveriş çeki vererek insanları aşılamak doğru değil. Kim ne derse desin. Çünkü bu durum yarın öbürsü gün aşılarla ilgili istenmeyen bir durum, bir sonuç ortaya çıktığında nasıl telafi edilecek? Siz çocuklara şey mi diyeceksiniz? Diskoya gidenlere biz seni diskoya gönderdik. Ya da hediye çeki alanlara bak sana biz para verdik. Olur mu diyeceksin. Ya da hediye çeki verdiğiniz kişilere ne yapalım hediye çekini almasaydın mı diyeceksiniz. Sağlıkla ilgili böylesine hassas bir konunun mutlak surette tekrardan gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Zorunlu değil deniliyor ama bakıyoruz ki aşı olmayanların hayatı maalesef kısıtlanıyor arkadaşlar. Uçağa binemezsin. Alışveriş merkezine gidemezsin. Devlet kurumlarına, belediyeye, valiliğe, oraya, buraya, okula, şuna buna gidemezsin. Hani mecburi değildi? Hani nerede? İnsan hakları, demokrasi. Maalesef değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde aşı kısıtlamaları Avrupa, Avusturya başta olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde daha da artacak. Çünkü vaka sayısı artmaya devam ediyor. Delta varyantı özellikle tatil dönüşlerinde patlama yapacak. Bakın Eylül ayının sonunda Almanya'da günlük vaka sayısının 100 bine ulaşacağı söyleniyor. 100 bin. Eskiye dönüş olacak. Geçen yıla dönüş olacak. Hastanelerde olacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı artacak. Karantinaya giren insanların sayısı artacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Yasaklar yolda. Bunu bilelim arkadaşlar. Ekonomik olarak devletlerin vatandaşlarının daha çok yanında olması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle çalışamayan, evinde oturan insanların tüketimleri daha da arttı. Çarşıda, pazarda fiyatlar bir yıl öncesine göre bütün Avrupa'da en az %25 arttı. Böylesine bir tablo var arkadaşlar. Faturalar arttı, kiralar arttı, her şeyin fiyatı arttı. Maydanozun fiyatını bile arttırdılar yani öyle söyleyeyim size. O kadar yani. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da 4 Kasım'da geçtiğimiz yıl 4 Kasım'da maalesef bir terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili olarak Avusturya'da bazı aktivist bilim insanlarının evlerine Luxor adı verilen bir operasyon düzenlenmiş. Silahlarla
polis baskın düzenlemişti. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda polisin çoğunluğu Avusturya vatandaşı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Müslümanların evlerine yaptığı baskınlarda emniyet güçlerinin başvurduğu orantısız güç nedeniyle onun üzerinde çocuk ve çok sayıda kadın psikolojik destek almak zorunda kalmıştı. Ulusal ve uluslararası farklı çevrelerin tepki gösterdiği baskınlar sonucunda teröre finansal destek verdiği suçlamasında bulunan kişilerin hesapları dondurulmuş, birçoğu çalıştıkları iş yerinden çıkartılmıştı. Şimdi bununla ilgili olarak bu evlerine baskın düzenlenen Müslümanlar mahkemeye başvurdular ve mahkeme bu insanların evlerine yapılan baskınların ve kendilerinin karşılaşmış olduğu muamelenin hukuksuz zemininin olmadığını, hukuksuz bir şekilde insanların maalesef psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bakın, Avusturya'da Graz Yüksek Mahkemesi Kasım 2020'de terörle mücadele bahanesiyle aralarında siyaset bilimci Doktor Farid Hafez'in de bulunduğu çok sayıda Müslüman aktivist ve akademisyene yönelik polisin orantısız güce başvurduğu baskınların yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Avusturya Mahkemesi karar veriyor. Graz Yüksek Mahkemesi sözcüsü basına yaptığı açıklamada teröre finansal destek sağladıkları, terör oluşumlarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle 9 Kasım 2020'de polisin evlerine baskın düzenlediği 9 kişinin yaptığı şikayetlerin mahkeme tarafından haklı bulunduğunu açıkladı. Sözcü, söz konusu kişilere yönelik yapılan baskınların yasalara uygun olmadığını söyledi. Yüksek Mahkeme, 1000'e yakın polisin farklı eyaletlerde 60'a yakın adrese orantısız güç kullanarak yaptığı baskınlar sonucunda suç duyurusunda bulunan 9 kişinin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sabahın erken saatlerinde evlerinin kapıları kırılmak suretiyle uzun namlulu silahlarla bir baskın düzenlenmesi için yeterince verinin bulunmadığına dikkat çekti. Yeterince bilgi belge yok ama adamın evinin kapısını kırıyorsun, içeri giriyorsun diyor. Öte yandan mahkeme savcılığın söz konusu kişilerin Hamas ve Müslüman Kardeşler Cemaatine üye olduklarına ilişkin suçlamaya da değinerek Müslüman kardeşlerin Avusturya'da terör örgütü olarak kabul edilmediğinin de altını çizdi. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef Avrupa'nın pek çok noktasında, sadece Avusturya değil, bir Müslüman İslam düşmanlığı almış başını gidiyor. Görüyorsunuz, Avusturya Mahkemesi kararını verdi. Haksız yere bu insanların evlerine baskın düzenlendi. Bu insanlar hakkındaki iddiaların uzaktan yakından gerçekle bir alakası yok dedi mahkeme. Peki bu insanların yaşamış olduğu bu psikolojik sorunlar, işlerinden gücünden olanlar da olmuş. Haber böyle diyor. Peki bu nasıl telafi edilecek? Avusturya Başbakanı Kurz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak açık bir şekilde Müslüman düşmanlığını ortaya koydu. Türkiye konusunda Kurz tam bir Türkiye düşmanı. Afganistan ve Pakistanlılar Türkiye'de kalsın, buraya gelmelerine gerek yok. Sanki Türkiye, Avusturya Başbakanı Kurz'un babasının arka bahçesi. Orada kalsınlar. Göçmenlere çok güzel bakıyorlar. Dalga geçiyor bizimle. Türklerle dalga geçiyor bu başbakan. Her fırsatta Türkiye ve Müslüman düşmanlığını ortaya koyan, Avusturya'yı yöneten bu başbakan bu olaylarla ilgili, bu mahkeme kararıyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Niye? Açıklama yaparsa oy kaybeder. İçerideki o milliyetçilerin, yabancı düşmanlarının oyunu alamaz diye korkuyor. Böylesine büyük bir olay da hatırlarsanız gece yarısı bir tane meczup terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Bu olay sonucunda oldu bu, biliyorsunuz bu. Hatta bu olayda Tayyip Erdoğan diye bir gencimiz ve arkadaşı yaralı haldeki polisi kurtarmıştı, hatırlarsanız. Bu olaydan sonra olan işte olaylar Avusturya'da. Ama Avusturya Başbakanı'nın ağzını açmıyor. Evet, açmıyor. Oysa her fırsatta, en ufak bir şeyde çıkıp ortalığı yıkan bir başbakan bu. Bu olayı biliyor. Mahkeme kararını biliyor. Çıkıp şunu demiyor. Ya da İçişleri Bakanı, bırakın Başbakanı, özür dileriz. 1000 polisle biz bir tane ev bastık. Çoluk çocuğu gece yatağından kaldırdık. Silah dayadık.
özür dileriz, yanlış yaptık demiyorlar. Ne oldu? O insanlar şu anda büyük bir mağduriyetin içerisine girdi. Bakalım, takip edeceğiz bu konuyu. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Aslında bizim bu haberi vermemizin nedeni şu arkadaşlar. Avusturya ve bazı ülkelerde, başta Avusturya olmak üzere, ciddi bir Müslüman yabancı düşmanlığı durumu söz konusu. Özellikle de bu koronavirüs döneminde maalesef bunlar artmış vaziyette arkadaşlar. Maalesef, üzülerek söylüyorum bunları. Yüz binlerce vatandaşımız Avusturya'da yaşıyor. Yaklaşık 500 bin. 500 bin. Ama Türk düşmanlığını bizzat başbakan yapıyor. Avusturya Başbakanı Kurz yapıyor. Ne diyelim? İnşallah onlar da Avusturya için çalışan, Avusturya'nın gelişmesi için emek sarf eden vatandaşlarımızın emeklerini görür, Avusturya için nasıl katkı sağladıklarını anlar ve ona göre konuşmalarına dikkat eder. Türkiye düşmanlığının Avusturya Başbakanı'na bir kazancı yok ki. Ne var? Silah ambargosu koydular. Ne oldu? Silah veriyorlardı, vermediler. Şimdi Türkiye kendi silahını yapmaya başladı. İyi ki ambargo koymuşlar. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan bu Avusturya Başbakanı Kurz iyilik yaptı aslında, haberi yok. Bunlar biliyorsunuz Avusturya silahlarını, Glock falan var. Onları Türkiye Avusturya'dan alıyordu. Ne oldu? Vermiyoruz dediler. Biz de tamam dedik. Şimdi Makine Kimya Enstitüsü ya da Türkiye'deki Sarsılmaz, Canik vesaire gibi Türk silah firmaları o silahtan daha iyisini yaptılar. Şimdi Türk polisleri tamamı yerli, Türkiye'nin yaptığı silahları kullanıyor. İyilik yaptılar. İyiliğe devam. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da ciddi bir durum söz konusu. Gevşeme sonrası otel ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyor. Çalışacak eleman bulamıyor. Evet, bir bakalım. Salgın önlemlerindeki gevşemeye rağmen Salzburg'daki otelciler ve restoran sahipleri eleman bulamıyor. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesine karşın Avusturya'daki oteller ve restoranların eleman eksikliğinden dolayı açılamadığı belirtildi. Salzburg İş ve İşçi Bulma Kurumu, Haziran ayı sonunda otelcilik ve gastronomi alanında 1964 eleman eksikliğine işaret etmişti. Turizm uzmanlarına göre salgından önce de sektörde eleman eksikliği mevcuttu. Ancak pandemi durumu daha da kötüleştirdi. Kurumun genel müdürü, sektör çalışanlarının yeniden eğitim alarak başka sektörlere yöneldiklerine dikkat çekti ve sektörün zaten bırakacaklardı ancak şimdi turizm için ayrı bir atak hazırlığındayız dedi. Evet, enteresan. Avusturya Salzburg'da otelciler ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyorlar. Dışarıdan gelsin diyoruz. Avrupa Birliği'nde yok diyorlar. Prosedürü şöyle istiyor Avrupa Birliği'nde. Kendi ülkenizde, örneğin Avusturya'da bir mesleği yapanları arıyorsunuz, bulamadınız. Sonra diyorlar ki size geriye kalan 26 ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde sen bu mesleği yapanları arayacaksın. Eğer yine bulamazsan ondan sonra Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden alabilirsin diyorlar. Yani Avrupa Birliği kendi içerisinde işsizliği önlemek için böyle bir yol izliyor. Avrupa Birliği açısından baktığımızda doğru bir karar. Önce diyor ben, sonra başkaları diyor. Göçmenler diyor. Bu sıra çok sayıda çok büyük tartışmalar var biliyorsunuz. Türkiye'de de Suriyelilerle ilgili tartışmalar var. Bir Bolu Belediye Başkanı bir açıklama yapmıştı. Ben kendi vatandaşıma iş bulamıyorum, onlara nasıl iş bulacağım diye. Bu da çok tartışmaya neden oldu. Değerli izleyicilerimiz, önce kendi evinin içindekine iş bulabilmelisin, ekmek verebilmelisin ki sonra evinin dışındakine iş ve ekmek imkanı sunabilmelisin. Bu açıklamanın anlamı bu. Avrupa Birliği açısından baktığımızda ben Avrupa Birliği'ni haklı görüyorum. Önce diyor ben kendi evimin içerisindekine iş bulayım, ona daha iyi şartlar sunayım. Bulamazsam dışarıdan bakarız diyor. Onların açısından baktığımızda, empati yaptığımda bana göre doğru bir yaklaşım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da bildiğiniz üzere gerçekten gerek siyasiler gerekse de bazı sivil toplum kuruluşları toplumu bilerek ya da bilmeyerek geriyor. Toplumda ayrılıklara, fikir
anlamında ciddi anlamda çatışmalara neden oluyor. Şimdi bununla ilgili olarak bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yapılan bu kamuoyu araştırması ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bakın. Avusturya toplumundaki bölünmüşlük sendromunun göçmenlerden değil, koronadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre Avusturya toplumu ülkenin önceki yıllardan çok daha fazla siyasi bir bölünmüşlük içinde olduğuna, toplumda ciddi karşıtlıklar yaşandığına inanıyor. Mayıs ve Temmuz ayları itibariyle hazırlanan kamuoyu araştırmasında 16 yaşından büyük katılımcılara Avusturya size göre bölünmüş bir ülke mi, halk arasında anlamlı karşıtlıklar ortaya çıkıyor mu sorusu yöneltildi. Katılımcıların %52'si ülkenin bölünmüşlüğünü kabul eden bir yanıt verdi. %32'lik bölüm ülkenin bölünmüş durumda olmadığını savunurken %16'lık bir kesim de bu konuda bir fikir beyan etmedi. Daha önceki yapılan anketlerde karşılaştırmalar bölünmüşlük izleniminin geçen yıllara göre daha da güçlendiğini gösterdi. 2016'da ankete yanıt verenlerin sadece %37'si bölünmüşlük saptamasına tümüyle veya en azından bir dereceye kadar katıldığını belirtmiş. Bu oran 2017'de %48, 2 yıl sonra da %47 olmuştu. Son anket toplumun bölündüğü görüşünde olanların %52'yi aştığını görüyor. Bakın, bir toplumun bölünmüşlük hissi yaşamasının en temel nedenlerinden bir tanesi siyasetçilerdir. Toplumu gererler. En ufak bir olayda, örneğin işte Avusturya'da Kasım ayında 4 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı meydana gelmişti. Bir terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Ondan sonra Avusturya'daki siyasetçiler çıkıp Müslümanları karalamışlardı. Bu olayın Müslümanlarla bir alakası yok ki. Terörist Müslüman olabilir. Onun Müslüman olması diğerlerinin de aynı fikri taşıdığı anlamına mı geliyor? Hayır, ama siyasetçiler çıkıp geriyor ve ondan sonra da toplumda Müslümanlara ya da belirli bir gruba tepki oluşuyor. Bakın, devamı haberi şu var. Toplumun bölünmüş olduğunu düşünenlerin %63'ü, yani ezici bir çoğunluk, korona önlemlerinden aşıya kadar hep korona konularını öne çıkarıyor. Sadece %33'lük bir kesim uyum, sığınmacılar ve yabancılar konularının bölünmüşlükte etkili olduğuna inanıyor. Geçmiş yıllarla bir karşılaştırmada toplumdaki düşünsel dönüşümü de ortaya çıkartıyor. Örneğin öncelikle bu uyum, göç, yabancılar konularının bölünmüşlüğü tetiklediği düşüncesinde olanların oranı 2017'de %68'di. 2019'da bu oran %50'ye düştü. Öncekilerin ve bölünmüşlüğün büyük bir dönüşüm içinde olduğu göze çarptı. Avusturya toplumunun bölünmüş durumda olduğunu düşünenlerin %25'i de buna neden olarak siyasi kavgalar ve yolsuzlukları gösteriyor. İşte bakın, siyasi kavgalar ve yolsuzluklar, aynen benim söylediğim gibi. İklim ve çevre konusunun toplumun bölünmüşlüğüne yol açtığını belirtenlerin oranı %9 olurken sosyal ve toplumsal cinsiyet gibi konuların çok daha büyük oranda temsil edildiği, dolayısıyla toplum tarafından sanıldığı kadar çok ciddiye alınmadığı gözlendi. Ankete katılanların yarısı koronavirüs salgını sonrasında tekrar bir araya gelebileceklerini, yani toplumdaki bölünmüşlüğün aşılabileceğini düşünüyor. %24 tekrar birleşmenin olmayacağına inanıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Avusturya ya da diğer Avrupa ülkeleri hiç fark etmez. Koronavirüs döneminde maalesef ırkçılık patladı. Almanya'da son bir yıl içerisinde bu ırkçılık olayları maalesef adeta hortlamış vaziyette. Resmi kayıtlara göre, bakın kayıtlara geçen, yani polise intikal etmiş, her gün 3 tane olay meydana geliyor Almanya'da. İstatistikler bunu söylüyor, rakamlar bunu söylüyor. Bunlar kayıtlara geçenler. Kayıtlara geçmeyen daha onlarca, yüzlerce, binlerce ırkçılık olayları mevcut. İşte Avusturya'da yapılan anket bize şunu gösteriyor. Siyasetçiler ortamı oy için geriyor, toplumu ayırıyor. Oysa yaşayanların pek çoğunun kendi aralarında bir sorunu yok. Tabii ki ırkçılar, ufak tefek o şeyler olabilir. Yani milyonlarca yaşayan insanın yaşamış olduğu bir ülkede herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Öyle olsa zaten herkes aynı şeyi düşünse siyasi partilere gerek yok. Değil mi? Düşünün, futbol kulüplerinin taraftarları bile farklı düşünüyor yani. Ki ülkeden bahsediyoruz.
O nedenle siyasetçilerin yabancılara, göçmenlere ve Müslümanlara karşı özellikle Avusturya'da daha ılımlı, daha kucaklayıcı bir yaklaşımın içerisine girmesinde fayda görüyorum. Günlük oy için siyaset, yani pay kapabilmek için söylenen kelimeler, cümleler maalesef birilerinin kalbini kırıyor, toplumda ayrıştırmalara neden oluyor. Avusturya gibi Avrupa'nın ortasında bulunan modern bir ülkede özellikle Avusturya Başbakanı Kurz'un yapmış olduğu açıklamalar kendisine ve toplumuna, ülkeye yakışmıyor. Müslümanlara yönelik bilinçli bir kampanya yürütülüyor. Türkiye'ye yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu yanlıştan bir an önce Avusturya Başbakanı ve kabinesinin de dönmesinde büyük bir fayda var. Aksi halde Avusturya'nın içerisinde yaşayan vatandaşlarımız üzülecek, Türkiye'dekiler üzülecek. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında gerginliklere neden olacak. Avusturya Başbakanı Kurz, yani sen Türkiye'yi karalasan ne olur, karalamasan ne olur? Yani cürmün nedir ki senin? Ne kadar yeter yani? Hiç, sıfır. Hiç.